Merhaba arkadaşlar. İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizden gelen itiraflara ve gerçek hayat hikayelerine yer veriyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz hikayelerinizi ve itiraflarınızı mail adresimize gönderebilirsiniz. Bu videoda İstanbul'dan Veli Bey'in itirafına yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Selamlar, ben Veli. Size koronavirüs döneminde evde tıkılı kalmışken yaşadığım bir anıyı anlatmak istiyorum. Ben 30 yaşında İstanbul'da yaşayan bir mühendisim. Eşim de özel bir hastanede hemşire olarak çalışıyor. Eşimle trafik kazası geçirdiğim bir dönemde hastanede tanıştım. Hasta yatağımda onu görür görmez vuruldum. Tabii ona asılan bir sürü doktor arasından onu tavlamak için çok uğraştım. Ben de fena bir adam değilim. Boyum posum yerinde çok şükür. Eşimi görüp aşık olana kadar çok çapkındım. Hemen hemen her kadının peşinden koşuyordum. Ne yapayım, güzel kadınlara zaafım var. Eşimle evliliğim sürecinde çapkınlık işlerine gerçekten nokta koydum. Ta ki eşimin arkadaşı, komşumuz Aysel'i tanıyana kadar. Eşimle ben aynı kafadayız. Evliliğimizden beri çocuk yapmayı hep erteledik. Çünkü evliliğin sadece çocuk yapmaktan ibaret olmadığını düşünüyoruz. Evlilik bizce birbirini seven iki insanın beraberce hoş zamanlar geçirdiği, birbirine vakit ayırdığı bir olaydır. Öte yandan İstanbul gibi bir yerde çocuk sahibi olmak başlı başına bir dert. Her gün evden işe, işten eve, ömrümüzün büyük bir bölümü yollarda geçiyor zaten. Eve gel, yemek yap, yemek ye, biraz dinlen, biraz televizyon derken eşime ne kadar vakit ayırabilirim ki? Bir de bu işin içine çocuğu eklersek yandık vallahi. Ama bu koronavirüs dönemi her şeyi değiştirdi. Eşim hastanedeyken ben evde çalışıyordum. Benim için harika bir dönemdi. Yol çilesi olmadan, iş yerinde insan patron kaprisi çekmeden evde paşalar gibi çalışıyordum. Eşimin de evde olduğu kısıtlı zamanlarda alt komşumuz Aysel ile arkadaş olduk. Koronavirüsten önce sabah çıkıp akşam eve geldiğimiz için pek konu komşuya ayıracak vaktimiz yoktu. Ama koronavirüs insanları eve hapsedince mecburen herkesle tanıştık ve kaynaştık. İşte o dönemde ben de karım vasıtasıyla Aysel ile tanıştım. Aysel 23 yaşında, çok ama çok güzel bir kadın. Eşi kamyoncu, sürekli yurt dışına nakliye işiyle uğraşıyor. Bazen aylarca eve gelmediği oluyormuş kocasının. Ne yapalım, adam da haklı. Bu devirde para kazanmak kolay değil. Ama insanın bu kadar güzel ve genç bir karısı olunca ona vakit ayırmaması da büyük problem. Koronavirüs döneminde 2 ay kadar İran'a gitmiş ve hiç dönmemiş. Bu nasıl bir iştir ki 2 ay sürsün? Ya gerçekten anlattığı gibi çok zor bir işi var ya da Aysel'e yalan söylüyor. Neden böyle düşündüğümü soracak olursanız, kocası Aysel'den tam 14 yaş büyük ve Aysel adamın 3. karısı. Düşünün artık. Adam gerçekten hızlı yani. Aysel ise 1,70 boylarında, Türk kızlarına göre standartın üzerinde manken gibi bir kız. Esmer tenli verir. Kazandığı paranın neredeyse %80'ini giyimine harcar. Neyse bir gün bizim evde onlar mutfakta konuşurken ben de salonda televizyon seyrediyordum. Diyordu ki abla çok güzelsin. Veli abi gerçekten çok şanslı bir erkek. Karım da ona dönerek Aysel'cim sen de çok güzel bir kadınsın. Sadece giyinmeyi bilmiyorsun. Bu yaşta kapanmak nedir Allah aşkına? O da ne yapayım? Biz okumadık senin gibi. Köy yerinde bize böyle alıştırdılar. Evlendikten sonra da kara kocam açılmama izin vermedi dedi. Bizim köyde senin gibi giysem dolaşsam hemen adım çıkar vallahi dedi. Evde de açık giymene karışıyor mu diye sordu karım. Yok evde karışmaz karım. Bak kocan seni düşünüyor sana değer veriyorum. Ay abla bırak Allah'ını seversen ne düşkünlüğü. Bir dişini bile fırçalamaz. Kendine bakım bile yapmaz. Ayı gibi ortalıkta gezer vallahi. Kocam olmasa hayatta yanında başladılar kahkaha atmaya.
O kahkahalar evin her yerinde çınladı. Biraz sessizlik olduktan sonra eşim bana seslendi. Veli, kocacığım, kahve yaptım, içer misin? Ben önce duymamazlıktan geldim. Sonra tekrar seslendi. Veli hayatım, kahve yaptım, istiyor musun? Bu sefer cevap verdim. Evet hayatım, lütfen bir tane de ben kahve alayım dedim. Bir süre sonra kahveyi bana Aysel getirdi. Gözlerimin içine bakarak buyur Veli abi, kamadım. Sonra karım Aysel'i alarak gardırobuna götürdü ve Aysel'e kendi kıyafetlerinden denetmeye başladı. Karımın ay çok yakıştı, çok güzel seslerini duyunca ben de hemen yanlarına gittim. Karım bana sence nasıl oldu Veli, beğendin mi Aysel'i dedi. Ay abla Allah'ını seversen nerede giyeceğim ben bunları? Koronavirüs var, dışarıya bile çıkamıyorum. Çıksam bile kocam izin vermez ki dedi. İstanbul'da yaşıyorsun, artık burası köy değil. Hem bak Veli abin çok beğendi. O çok modern bir insandır dedi. Veli abim bana giyim kuşam konusunda asla sınır koymaz. Zaten sınır koysaydı şimdiye kadar evli olmazdık. Çoktan boşanırdık dedi karım. Farkı var. Neyse ertesi gün öğlene doğru kapı çaldı. Gelen Aysel'di. Kapıyı açtım. Buyur Aysel dedim. Ablam evde mi? Beraber sarma yapacaktık da dedi. Ben de şu an yok ama birazdan gelir dedim. O zaman ben içeri geçeyim, başlayayım. Çok geç olmadan bitirelim şu işi dedi. Ben de tabii buyur geç dedim. İçeri girdi ve mutfağa geçti. Ben de salona gidip televizyonu açtım ve seyretmeye başladım. Bir süre sonra Aysel yanıma geldi. Elindeki kurabiye ve çayı göstererek buyur Veli abi sana çayla kurabiye yaptım. Kurabiyeleri ben kendi ellerimle hazırladım dedi. Ben de teşekkür ederim Ayselciğim. Bugün yine çok güzel olmuşsun. Karımın kıyafetleri sana gerçekten çok yakışmış. Her zaman böyle giymelisin dedim. Veli abi ne kadar güzel iltifat ediyorsun. Keşke kocam da senin gibi olsaydı dedi. Önce eve bir şey lazım mı diye mesaj attı. Bu sayede toparlandık. Bu ilişki aramızda sır olarak kaldı. Şu anda karımdan gizli ilişkimiz devam ediyor. Bazen pişmanlık duyuyor muyum? Evet duyuyorum. Peki hoşuma gidiyor mu bu ilişki? Evet gidiyor. O yüzden Aysel'den ayrılmayı da düşünmüyorum. Neyse benim itirafım da bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle İstanbul'dan Veli. Evet arkadaşlar, Veli Bey'e bizimle paylaştığı itirafı için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki itirafta görüşmek üzere, hoşça kalın.